Çilek reçeli. Çilek reçeli 2024 dememiz yeterli olur. Bir de düzgün bir şekilde yapıştırabilirsem bunu. Evet. Bence güzel oldu. Değil mi? Selamlar arkadaşlar. Kaz Dağları'ndan hepinize merhaba diyorum. Bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz kış hazırlıklarını neredeyse bitirdim. Yaptığım bir sürü konserve, pekmez, reçel, turşu, bunun ismi neydi? Sara, bunun ismi neydi? Sirke. Sirke gibi şeyleri ürettim ama etiketlememiştim arkadaşlar. Etiketim yoktu. Bu arada etiketlemem gerektiğini canlı yayında söylemiştim. Buradan çok selam gönderiyorum sevgili Mehmet kardeşime. Sakarya'da bir arkadaşım var, sevdiğim bir kardeşim var Mehmet. Bana hemen etiket göndermiş. Yayında da söyledi, abi dedi sana bir sürü etiket gönderdim diye. Benim etiketlerim bitmişti. Şimdi elimde Mehmet'in gönderdiği etiketler sayesinde ürünlerimi etiketleyebileceğim. Ürün etiketlemek çok önemli arkadaşlar. Yaptığınız ürünleri etiketlemek çok önemli. Birincisi ben şöyle etiketliyorum ürünlerimi. Ürün nedir? Mesela bazen karışabiliyor. Örneğin şunla bu salça, biber salçası mı, domates salçası mı karıştırabiliyorum. Örneğin bununla yaptığım bir sosu karıştırabiliyorum. İşte bak, bunların bir tanesi sos, içinde cevizler var. Bir tanesi salça. Eğer isimlerini yazmazsam karıştırabiliyorum. Bir de ben bunların hepsini aynı tarihte yapmıyorum arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, domatesler çıkmaya başladığı günden itibaren topladıkça parça parça yapıyorum. Çünkü ben tarlamdan topladıklarımla yapıyorum bunu. Ben hiçbir şey satın alarak yapmıyorum. Yani burada gördüğünüz bütün ürünler benim arazimden çıkan ya da ormandan topladığım şeyler. Dolayısıyla tek seferde hepsini yapabilecek kadar ürün çıkmıyor. Elmalar başka zaman çıkıyor, armutlar başka zaman çıkıyor, erikler bambaşka bir zaman çıkıyor. Ya da eriğin bir tanesi erken oluyor, bir tanesi geç oluyor. Domatesler işte bir giriyorsunuz tarlaya, bir kova toplayıp çıkıyorsunuz olmuşları. Onu o şekilde bekletemiyorsunuz. Bu arada Sahra, bir bakar mısın? İnek zili geliyor. Bize yakın şeyden çıkmış olabilir. Bir bakarsan sevinirim. Bak, dibimizde ötüyor. Köpeklerin de hiç sesi çıkmıyor. Köpeklerin niye sesi çıkmıyor? Tam evin önünde bir boşluk var sadece. Orada da köpekler var aslında. Oradan bir iki kere inekler girmişler. Hatta böyle benim tarlamın kenarına kadar gelip fasulyeleri bayağı da yemişler. Niyeyse bizim köpekler de hiç sesini çıkarmamışlar. Saçma sapan bir durum ama galiba o köpeklere inekleri kovmaları gerektiğini bir şekilde öğretmem lazım. Neyse, ne diyordum ben? Domatesleri, biberleri farklı farklı zaman dilimlerinde topladığım için o anda değerlendiriyorum. Örneğin bu hafta gittim, tarladan bir kova domates topladım. Olmuşları o kadardı. O domatesleri bir şekilde benim değerlendirmem lazım. Çok uzun süre saklayamam. Dolayısıyla hemen ne yapılacaksa, işte sos yapacaksam sos yapıyorum. E, Ney? Ben niye konuşamıyorum bugün ya? Çok saçma sapan. Ya herhalde çok yoruldum ondandır. Nereye gelmişler? İçeri mi girmişler? İçeri girmiş mi? Düz yerden içeri gelmiş. İçeri girmiş. Şu anda karşıdaydı. Yani bizim arazimize girmiş, öyle mi? Evet. Köpekler ne yapıyorlardı? Bakıyorlar. Çok enteresan. Nereden çıkmış peki? Derenin şu dik yer var ya. Ha? Oradan tırmanmış. Allah Allah. Ben bu köpeklere inekleri kovmaları gerektiğini nasıl öğreteceğim arkadaşlar? Bu konuda bana fikir verirseniz sevinirim. Yani 4 tane köpek, onların arasından inek, sadece bir parça boşluk var. Oradan içeri girmiş. Yani inanılır gibi değil. Sesi duymasam
oradan da yürüyecek gidecek şeye muhtemelen tarlaya gidecek değil mi? Tarlaya doğru mu yönelmişti? Ya oturuyordu. Nasıl oturuyordu? Düz orada durmuş, He. oturuyordu. Bir iki tane çimen var ya. Allah Allah. Neyse. Canımı sıktı şimdi bu. Bu olay canımı sıktı. Köpeklerin böyle yapması canımı çok sıktı. Hayvanları nasıl kovalaması gerektiğini köpeklere nasıl öğretebilirim? Bu konuda fikri olan varsa bana söylerse sevinirim. Yani arazilerini korumaları gerekmiyor mu köpeklerin? Dışarıdan bir şey geliyor. En azından havlamaları gerekiyor. Niye havlamadılar onu da bilmiyorum. Neyse biz konumuza geri dönelim. Dediğim gibi o parça parça topladığım domatesleri anında değerlendirmem lazım. Çünkü uzun süre saklayamıyorum. O domatesleri değerlendirdim. Diyelim ki sos yaptım. Haftaya bir kova daha çıkıyor. Bir sonraki hafta bir kova daha çıkıyor. Onları aslında yaptığım zaman direkt etiketlemem ve hafta hafta ay ayda şeylerini yazmam lazım. İşte ne zaman yaptığımın tarihlerini atmam lazım. Ki önce tüketeyim. Mesela bunların ömürleri 8 aysa bir tanesinin ömrü 6 ay kalmış olabilir. Bir tanesinin ömrü 4 ay kalmış olabilir. Önce yaptığımı önce tüketmem lazım. Zaten eğer kırsalda yaşıyorsanız arkadaşlar her şeyi yedekli olarak tutuyorsunuz ya. Ben mesela onu raflarımda yapıyorum. Örneğin şehirden ne aldım diyelim. Almıyorum da makarna aldım diyelim mesela. Evde her zaman 2 tane makarnanın olması gerektiğine karar verdim diyelim. 2 tane makarnam duruyor. Sonra ben bugün bir tane makarna harcarsam onun yerine ilk çarşıya gittiğimde yeni makarnayı alıp yerine koymam lazım ki sürekli planladığım 2 makarna olsun orada. Ama şimdi ben bu makarna burada dururken diğerini getirip bunun önüne koyarsam arkadaki hiçbir zaman kullanılmayacak ve bir süre sonra da arkadakini göremediğim için bir süre sonra da son kullanım tarihi geçecek. O yüzden ben yeni bir makarna aldığımda önce eski makarnayı öne çekiyorum, yeni aldığımı arkaya koyuyorum. Dolayısıyla hep first in first out dedikleri FIFO yöntemiyle bir planlama yaparak eskiyi öne çekip her zaman eskiyi tüketiyorum. Yenisi geldikçe yenileri arkaya koyuyorum. İşte bu yaptığım ürünlerde de kendi yaptığım ürünlerde de aynı şeyi yapmam lazım. Bu ürünlerin hepsinin bir ömrü var. Yani konserve yaptığınız sonsuza kadar gitmiyor. Sos yaptığınız sonsuza kadar gitmiyor. Belli bir sürede tüketmeniz lazım. Ve benim gibi bir seferde yapmıyorsanız, örneğin ben bunları yaklaşık 4 aydan beri yapıyorum. Yani bunların bazıları 4 ay önce yapıldı, bazıları 3 ay önce, bazıları 2 ay önce, bazıları bir hafta önce. Dolayısıyla hangisini önce yaptığımı, hangisini sonra yaptığımı biliyor olmam lazım. O yüzden de etiketlemek çok önemli arkadaşlar. Ben de bir taraftan hem ürünlerimi etiketleyeyim hem de konuşayım istedim sizinle. Bu amaç için oturmuştum. Bunu yaparken sonra aklıma niye ben bunu videoya yapmıyorum fikri geldi. Ve sizinle paylaşmaya karar verdim. O yüzden buradayız. Bakın mesela bunu ne zaman yaptığımı hatırlıyorum. Bunun içerisinde menemenlik hem biber var, hem sarımsak var, hem domates var. Bunu direkt açıp menemenlik diye geçiyor bunun ismi. Ben böyle isimlendiriyorum daha doğrusu. Menemenlik diye etiketleyeceğim. Hemen yazalım. Menemen 2024 Ağustos. Evet. Bunu Ağustos ayında yapmıştım. Buraya bunu yapıştıralım. Etiketlemek dediğim gibi önemli. Burada ne varmış? Bu armut kompostosu arkadaşlar. Bunu da Temmuz'un sonunda yapmıştım. Temmuz diye etiketleyebilirim. Armut komp yazdım. 2024 Temmuz. Bu arada artık zeytin zamanı geldi. Ben henüz kendim zeytin yapmadım ama geçen videodan hatırlarsanız ceviz toplamam videosundan bahsetmiştim size Ahmet abi ve Canan abladan. Onlar da şehirden kaçıp kırsala yerleşen çok sevdiğim, çok değer verdiğim
iki insan. Bana çok yakın bir köyde oturuyorlar. Daha doğrusu yine bir 20 kilometre falan var onlarla aramdaki mesafede. Zaman zaman görüşüyoruz onlarla. Ben yaptıklarımdan Canan ablaya veriyorum. Canan abla yaptıklarından bana veriyor. Böyle birbirimize yaptığımız ürünleri paylaşıyoruz. Canan abla benim için zeytin yapmış. Kırma zeytin bu. İlk çıkan zeytinleri ben bekliyordum biraz daha zaman var diye ama Canan abla galiba nereden bulduysa zeytinler de çok güzel görünüyor. Zeytinleri almış. Bunlar arkadaşlar bu zeytinleri taşla kırıyorsunuz yeşilken. Taşla kırıyorsunuz. Sonra salamura yapıp bu şekilde kapaklarını kapatıyorsunuz. İşte bunlar yaklaşık 2-3 ayda tam güzel bir şekilde olgunlaşıyor ve muhteşem lezzetli bir zeytin haline geliyor. Bunu bana Canan abla yapmış. 2 kavanoz yapmış. Çok mutlu oldum tabii o bana bunları verince. Bugün birlikte kahvaltı yaptık. Bugün Sahra'yı okula ben bıraktım. Ondan sonra bir de kan değerlerimi merak ediyordum. Doktora kan vermek için gittim. Ondan sonra Canan abla da biliyordu Ahmet abiyle birlikte. Aradılar beni dediler emanetlerim var. Hem gel onları al hem de karnın açtır senin. Gel kahvaltı yapalım. Ben de dün akşam 12'den beri açım zaten. Aç idim pardon. Doktor öyle söylemişti. Gece saat 12'den sonra bir şey yeme, içme. Sabah aç karnına gel, değerlerini ölçelim. Tansiyonuna bakalım falan. Her şey gayet iyi çıktı arkadaşlar. Tansiyonla ilgili bir problemim yok. Kan değerlerim iyi çıktı. Kolesterolümle ilgili bir sorun yok. Şükürler olsun. Biraz daha bu emaneti taşıyacağız anladığım kadarıyla. En azından orada bir problem yok. Şeyden sonra da işte doktor muayenesinden sonra da Ahmet abiyle Canan ablayı ziyarete gittim. Dönüşte de bana bu güzel zeytinleri verdi. Hemen bunları etiketleyelim. Ne diyelim? Bunlara ay yazmamıza gerek yok. Kırma zeytin 2024 Ekim. Bu zeytinler arkadaşlar uzun süre kalabilir. Yani önümüzdeki yıl bile yeni zeytin çıkana kadar bunları saklayabilirim. Zeytinin ömrü çok uzun çünkü. Herhangi bir şekilde bozulmazlar. Herhangi bir şekilde zarar görmezler. Kırma zeytin 2024 Ekim. Dolayısıyla yeni bazen oluyor bende geçen yıldan kalma marmelatlarım var hala. Geçen yıldan kalma ceviz reçelim var mesela. Onları daha önce tüketmem lazım. Geçen yıldan kalma pekmezim var. Onlar uzun süre kalabiliyor. Reçeller falan daha uzun süre kalabiliyor ama konserveleri 6 ayda falan tüketmek lazım. Şeye baktığında Google amcaya falan sorduğunda konserveler için 8 ay diyor. Ama ben 6 ayda tüketilmesi taraftarıyım. Yani konserveniz bir yıl sonraki yıl bitmiş olmalı. Bir sonraki yıla kalmamış olmalı. Ama reçeldi, pekmezdi, ondan sonra ne bileyim kompostuydu, zeytindi. Onlar çok daha uzun kalabiliyor. Neyse. Çok konuştum değil mi ya? Ne dersin babacığım? Biraz gevezeliğim üzerimde. Tamam o zaman daha fazla konuşmayayım. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bu videoda bugünlük bu kadar olsun. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoş kalın, mutlu kalın, şen kalın. Lütfen beni desteklemeyi, yayını desteklemeyi, yayını mı? Ne yayını ya? Yani videolarımı ve kanalımı desteklemeyi unutmayın. Canlı yayın da yapıyorum zaman zaman. Özellikle akşam saatlerinde. Boş vaktiniz olursa yapacak daha iyi bir işiniz yoksa çocukları uyutup sonra YouTube'a gelebilirsiniz. Haydi eyvallah.